Bugünkü videomuzda başlık attığım üzere bizim normalde hekimlerimiz tarafından veya işte eczaneye gittiğimizde veya arkadaşlarımız arasında sohbet ederken ne kullansak acaba, kullanmamız gerekiyor mu konuları var ya, vitamin destekleri için gıda desteği diyebiliriz, suplement diyebiliriz. Bunların hangileri liste başı diye bana sorulduğunda ben genelde bir 4-5 tane isim veriyorum. Tabii ki ben başka cümleleri de başka yerlerde kurarken söylüyorum. Öncelikle iyi yağlarla başlayacağız. O yüzden ben önce omega 3 serisi olmalı diye düşünüyorum. Şimdi omega 3 dediğimiz zaman bunun başka isimleri var. Yani omega 3'ler iyi yağlar. Soğuk deniz balıklarının yağları iyi yağlar. İşte içinde DHA'sı yüksek yağ, kril, astaksantin, onların hepsini bu havuzun içinde anlatacağım. Hatta işte keten tohumuna kadar gelir ya da ceviz ve bademdeki yağa kadar gelir. Şimdi bizim temelde omega 3 diyerek anlatmak istediğimiz şey aslında yağın kimyasal yapısından bahseden bir şey bu. Yani biyokimyasından bahseden bir şey bu. Bir modelini anlatıyor. Omega 6, omega 9 aslında yağın kendi içerisindeki bir takım bağların özelliğini anlatıyor. Şimdi omega 3'lerin iyi olduğunu öğrendik. Nasıl iyi olduğunu öğrendik. Öncelikle biz bunu hücre düzeyinde anlatmaya çalışıyoruz ya. Gene konumuz hücre olduğunda biliyorsunuz ki hücre zarlarının önemini her seferinde vurguluyorum. Konumuz bu omega 3'lerin aslında hücrelerin dışarısındaki zarların üzerinde olduğuyla başlıyor. Çünkü biz bu hücrelerden milyarlarcasının bir araya gelmesiyle oluşuyoruz. Şimdi çift katlı, iki katlı olan hücrenin dış zarında omega 3 miktarları bizim için önemli. Bir de omega 6'da var, kolesterol de var, proteinler de var, bir sürü orada başka şeyler var. Bir sürü hekimden duyarsınız omega 3'ün omega 6'ya oranı diye testler var, artık yapılıyor. Yani yapmaya ben gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü omega 3'ü düz kullansak yeterli herkes için. Test yapıldığında çok daha fazla sayıda kullanmak gerektiği ortaya çıkıyor. Aslında kullanmaması gereken pek biri çıkmıyor ortaya. Şimdi omega 3 aldığımızda biz buradaki zarın zaten gençlikteki, daha sağlıklı olduğumuz zamandaki oranlarını destekleyen bir iş yapmış oluyoruz. Ama bunu aldığımızda buraya gelen bu omega 3 neden çaya çorbaya iyi geliyor? Ne demek istedim? Yani mesela inflamasyon dediğimizde de omega 3'ler anti-inflamatuardır diye geçiyor. Veya depresyon dediğimizde hani omega 3 kullanmak beyin sağlığı için iyidir diye geçiyor. Ya da işte tansiyondan bahsettiğimizde damarlarımızı omega 3 ile koruyabiliriz, kalp sağlığına iyidir deniyor. Ya da işte eğer bir şey varsa, pıhtı sorunu varsa, pıhtılaşma sorunu, omega 3'ler kan sulandırır, bu iyi gelir filan. Yani her şeyin altında olmasının sebebi zaten omega 3'lerin herhangi bir hücrenin zarlarını oluşturan ana yağlar olması ve normalde gençken daha fazla olması zarların üzerinde. Şimdi mesela tek tek gidelim. Belki böyle bilmek daha enteresan olur. Mesela omega 3'ler ne der? Anti-inflamatuardır. Yani inflamasyonla giden nedir? Romatizma, otoimmün hastalıklar, ondan sonra bütün kronik hastalıklar bir inflamasyon. Dışarıdan bakteri yok, virüs yok. Ufak kronik bir şey oluyor vücudun içerisinde. Buna inflamasyon deniyor. Anti-inflamatuar işte bildiğiniz şeyler var. İşte biliyorsunuz Apralaxlar, şunlar bunlar anti-romatizmal, anti-inflamatuar diye ilaç olan şeyler var. Bu da anti-inflamatuardır diye datasını taradığınız zaman tıbbi olarak geçiyor. Ne yapıyor da anti-inflamatuar oluyor? Şimdi bizim bu zarların üzerinde, iki katlı zarın üzerinde araşidonik asit diye bir tane maddemiz var. Araşidonik asit temel madde. Şimdi bu temel maddeden bir takım yolaklar ayrılabiliyor. Bizi ilgilendiren şey şu, zarın üstünde bir madde var, tamam mı? Bu madde iki yola gidebiliyor, birinci ve ikinci yol olsun. Bu yol anti-inflamatuar yola giderken, bu yol inflamatuar yola gidiyor. Demek ki aslında hastalıklarda çok mikro düzeye iniyorsak hücre zarları üzerindeki bir ana maddenin anti-inflamatuar tarafa değil de inflamatuar tarafa kaymış olması ile ilgili bir lokal iş olduğu için meseleyi biz büyük resimde hastalık olarak görüyoruz. İşte bu inflamatuar tarafa kayıp da onun devamında inflamasyon yapan bizim sitokin dediğimiz mikro düzeyde ölçülen sevmediğimiz tırtıklayıcı, inflamasyon yapıcı maddeler yerine onu düzelten, vücudu sakinleştiren, iyileştiren anti-inflamatuar sitokinleri yapma tarafına geçmesini belirleyen şey bu omega 3 miktarı. Eğer omega 3 miktarı yeterince yüksekse, dedim ya omega 6'lar da var. Omega 6'lara göre oran yeterince iyi ise yolak bu tarafa doğru kayıyor ve anti-inflamatuar olmuş oluyoruz.
Zaten bu oran değiştiği için de tabii ki başka sebeplerden de etkisi var. İnflamatuar hastalıklar oluyor. Şimdi omega 6 kötü müdür, iyi midir gibi söylemeyeceğim. Sadece bir orandan bahsedeceğim. Bunların birbirlerine oranı 1'e 2'ye olsa ideal gibi bir şey. O zaman sistem hep böyle dengede kalıyor ve gerektiği zaman, yani bir hastalık varsa, bir yaralanma varsa inflamasyon oluyor. Lokal ve sonra antiinflamatuar sistem devreye giriyor ve hücreyi iyileştiriyor. Ama bu taraf ağır basar veya bu taraf eksikse problem oluyor. Bu tarafın ağır basmasının karşılığını hemen aklımıza gelmesin. Bütün kötü beslenmeler o tarafı ağır bastırır. Yani oranı artar. Hazır yiyecekler, işte ne bileyim kızarmış yiyecekler, onların içindeki yağ da kötü ama yağdan bağımsız olarak kötü karbonhidratlar vesaire, alkolün kendisi bile aslında bu oranı değiştirir. Çünkü biz dışarıdan omega 6'nın kötüsünü alıyoruz diye bir şey olmuyor. Bütün aslında omegalar iyi. Sadece buradaki oranı şunu kaybederek bozmuş oluyoruz. Bunu nasıl kaybediyoruz? Bu omega 3'ün işte bütün gücü orada. Omega 3 aslında bir tür elektron dönörü. Elektron dönörü dediğim zaman neyi anlatmış oluyorum? Ortada bir serbest radikal hasarı varsa, bu sigaradan olabilir, kötü beslenmeden olabilir, stresten olabilir, iyi nefes almamadan olabilir, yaşlanmanın kendisinden olabilir, hücrelerin iyi çalışmamasından olabilir. Ortalıktaki serbest radikal hasarı lokal olarak bir yere gidecek, zarar verecekse, serbest radikallerin kendilerine elektron çaldıkları en kolay yer etrafta omega 3 olan zarlar. Yani üzerinde omega 3 olan zarlar. Yani bu şu demek, moleküler düzeyde hücrenin içerisinde elektron eksikliği olan, proton fazlalığı olan serbest radikal dediğimiz o atomcuklar dengeye geçebilmek için eksik elektronlarını en kolay kendilerine en yakın olan sağlam hücre zarlarındaki omega 3'lerin üstüne yapışarak alıyorlar. Mesela lipid peroksidasyonu, başka bir yerde okuduğumuz hikaye. Diyelim ki diyelim ki soğuk sıkım zeytinyağı iyi bir şey diyebiliyoruz değil mi? Onu işte güneşe koyduk ya da kızarttık, ya işte perokside oldu, lipid peroksidasyonu. Yani başka bir yağın da başına gelen o oksitlenme var ya, vücudun içinde en kolay omega 3'ün başına geliyor ve onun da en çok olduğu yerler hücre zarları. Buradan nereye geldik? İnflamasyonun lokal olarak başladığı konu hücrenin zarcıkları üzerindense, çünkü bir hücre iptal oluyor, ondan sonra o dokuda ve o organda mesele oluyor değil mi? Oranın kronik hastalığı oluyor. Bizim ilk akla gelecek basit hareketimiz, bütün sağlıklı yaşamalar falan, onları ayrı, vitaminler desteği grubunda omega 3 aldığımız zaman hücre zarlarımızı yağlamış oluyoruz. Bu eklem hücre zarı olduğunda ekleme iyi geliyor. Beyin hücre zarı olduğunda hafızaya iyi geliyor. Morale iyi geliyor. İşte damarlar olduğunda tansiyona iyi geliyor. Pıhtı atmasına, inmeye iyi geliyor. Yani omega 3'ün çaya çorbaya iyi geliyor gibi hikayesinin arkasında temelde omega 3'lerin bütün hücre zarlarında yer almaları ve miktarları yüksek olduğu sürece o hücrenin inflamatuar tarafa gitmeme, antiinflamatuar tarafa gitme çabasını belirginleştirmesidir. Yani omega 3'ü biz aslında hücre zarı desteği diye söyleyelim yuvarlak olarak. O yüzden bir sürü bakımdan hücrelerden oluştuğumuza göre ve hücre zarlarımızı koruyarak işe başlamamız gerektiğine göre benim aklıma gelen vitaminler grubunda önce omega 3 almak oluyor.